Merhabalar, bu videoda sizlerle birlikte görmüş olduğunuz bu saç bandını birlikte çalışacağız. Saç bandımızda pamuklu bir iplik kullandım. Hemen dokusunu da şöyle yakından göstereyim. Marka bilgisini açıklamalar kısmında yer vereceğim. Oradan bakabilirsiniz. Tığ numaram ipliğime uygun olacak şekilde 2,5 milim tercih ettim. Saç bandımızın bir noktasından diğer bir bitiş noktasına kadar uzunluğu yaklaşık olarak 46 santim. Kenarlarında uyguladığımız bağcık kısımları ise hemen şöyle birlikte ölçelim. Yaklaşık olarak 20 santim. Saç bandımızın eni ise yaklaşık olarak 5,5 santim. Saç bandını istediğiniz boyutlarda ayarlayabilirsiniz. Boyunu daha kısa yapmak isterseniz bakın sıra sayılarını daha az çalışıp hemen bağcık kısmını yapıp bırakabilirsiniz. Buradaki en kısmının daha dar olmasını istiyorsanız da burada çektiğimiz zincir sayılarını daha az çekerek ve iç dolgusunu daha az yaparak daha dar enli bir saç bandı elde edebilirsiniz. Detaylı tarif videosuna geçmeden önce sizlerden de ufak bir ricam olacak. Hala daha kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Bu videoya beğeni ve yorum yaparsanız da çok sevinirim. Dilerseniz şimdi detaylı yapım videosuna geçelim. İpliğimi parmağıma sardım. Hemen bir tane ilmek alıp sıkıladım. Yani kilit işlemi yaptım. Şimdi zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 adet zincir çektik. Şöyle zincirimi tutuyorum. Düz hale getirdim. Ve ilk zincirimi bulup ilk zincirime batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla çember haline getirdim. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Halkam içerisine batıp arkadan ilmeğimi çıkarttım. Tığımdaki ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Tekrar halkam içerisine batıp yine bir sık iğne daha. Bu şekilde halkamın içerisine sık iğnelerle dolduruyorum. 1, 2, 3 sık iğne yaptım. Devam. 4, 5, 6, 7, 23, 24, 25 ve 26. Bakın zincirimizin, halkamızın çevresini 26 sık iğne ile çevirdik. Sizler dilerseniz sık iğne sayılarınızı daha da arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Burada çektiğiniz zincir ne kadar sık iğne yapıyorsa. Şimdi burada sıra bitişinde ilk zincirimin tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp tığımdaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla bu şekilde bir yuvarlak elde ettim. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane zincir çekiyorum. Örgümü çevirdim. Ve alttan bakın sayıyorum. İlk dibine değil de daha sonra gelen sık iğne tepelerini sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. sık iğne tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Ve şöyle çevirdim. Bakın herhangi bir zincir çekmeden. Hemen buradaki halkamı ortasına batıp ilmeğimi çıkarttım. İkisini birlikte örerek sık iğne. Devam. 1. Bakın bu şekilde. 2. 3. Sık iğne yapıyoruz. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 ve 15. 15 tane sık iğne yaptık. Bakın dibine değildi. Bir sonraki gelen bakın sık iğne tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. İkisini birlikte örerek sık iğne yaparak bu şekilde sabitledim. Ve örgümü çeviriyorum. Dibine değil de bir sonraki gelen bakın şu sık iğne tepesine batıp hemen yine buraya bir tane sık iğne yapıyorum. 1. Devam. 2. Her sık iğne tepesine sık iğne. 3. Yine 15 tane olacak. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
14 ve 15. Şimdi bakın dibine değil de bir sonraki gelen buradaki sık iğne tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Şöyle ön taraftan bakalım. Böyle bir örgü parçası elde ettim. Bitirdiğim noktadan zincir çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 zincir çektim. Yine örgümü çeviriyorum. Ve başlıyorum saymaya. Dibine batmıyorum daha. İlk gelen sık iğne tepesinden sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. sık iğne tepesine battım. Arkadan ilmeğimi aldım. Sık iğne ile sabitledim. Ve örgümü çeviriyorum. Halkam içerisine batıp arkadan ilmeğimi çıkartıp ilk sık iğnemi yapıyorum. 1. Devam. 2. Yine 15 sık iğne yapacağız. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 ve 15. 15 sık iğnemi yaptıktan sonra bakın dibine değil de bir sonraki gelen ilk gelen sık iğne tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım ve sık iğne ile bunu sabitliyorum. Şimdi yine örgümü çeviriyorum. Buradaki ilmeğimi hafifçe uzatıyorum. Hemen ilk gelen sık iğne tepesine batıp ilk sık iğnemi yine örüyorum. 1. Devam. 2. 15 sık iğne öreceğiz yine. 3. Yani her bir sık iğne tepesine yine sık iğne yapıyoruz. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ve şimdi bakın dibine değil de bir sonraki gelen sık iğne tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp tığımdaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Aynı bu yerden devam ediyorum. Yine 13 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 zincirimi çektikten sonra örgümü çeviriyorum. Ve başlıyorum saymaya. Dibini değil de bir sonraki sık iğne tepesinden başla. 1, 2, 3, 4, 5. 5. sık iğne tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yaptım. Ve yine örgümü çeviriyorum. İlmeğimi birazcık uzatıyorum. Ve buradaki halkanın içerisine batıp sık iğne yapıyorum. 1. Devam. 2. 3. Bu şekilde 15 tane sık iğne yapıyorum. 4. 5. 14 ve 15. 15 sık iğnemi tamamladım. Bakın dibine batmıyorum da bir sonra gelen sık iğne tepesine batıyorum ve sık iğne ile sabitliyorum. Örgümü çevirdim. İlmeğimi birazcık uzatıyorum. İlk gelen sık iğne tepesine batıp yine başlıyorum sık iğnelerimi yapmaya. Bakın yine 15 tane sık iğne yapıyorum. 3, 14 ve 15. Şimdi bakın dibine, bakın buraya batmıyorum da bir sonra gelen sık iğne tepesine batıp arkadan ilmeğimi alıp tığımdaki ilmekten geçerek ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Yine 13 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bakın artık öğrendik. Örgümüzü çeviriyoruz ve dibine batmıyorum. Sık iğne tepelerini sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. sık iğne tepesine batıp hemen sık iğne ile sabitliyorum. Yine örgümü çeviriyorum. İlmeğimi biraz uzunca tutup hemen buradaki halkamın içerisine sık iğneler yapmaya başlıyorum. 15 adet sık iğne yapıyoruz. 15 adet sık iğnemi yaptıktan sonra bakın dibine batmıyorum da bir sonra gelen sık iğne tepesine batıp hemen buraya bir tane sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi örgümü çeviriyorum ve ilmeğimi hafifçe uzatıp ilk gelen sık iğne tepesine batıp yine sık iğnelerimi örmeye başlıyorum. Şimdi burada da 15 adet
sık iğnemi tamamlıyorum. Evet, 15. sık iğnemi de yaptım. Şimdi son bitişi ne yapıyorduk? İlmek kaydırmayla, ama dibine batmıyorum. Bir sonra gelen sık iğne tepesine batıp arkadan ilmeğimi alıp tığımdaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla bitiriyorum. Ve tekrar başlıyorum 13 tane zincir çekmeye. Bakın arkadaşlar, bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Bitirdiğimiz ilmek kaydırma yaptığımız noktada başlıyoruz. 13 tane zincir çekiyoruz ve örgümüzü çeviriyoruz. Alttan sık iğne tepelerini sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. sık iğne tepesine batıp sık iğne ile sabitliyoruz. Ve sonra çeviriyoruz ve başlıyoruz sık iğneler örmeye. Bu 13 zincirli halkamızın üzerine 15 adet sık iğne yapıyoruz. Ve yine bir sıra daha 15 sık iğne yapıp yine sabitliyoruz ve yine 13 zincirle devam ediyoruz. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam edelim. Evet, istediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam ettim. Gelin hep birlikte sayalım. Bakın, baştaki yuvarlak çemberimde sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 tane bu şekilde bakın yuvarlak halkamı tamamladım. Bakın şöyle uç kısmından geldiğim noktaya kadar ölçüsü yaklaşık olarak 46 santim. Sizler daha küçük yaşlar için çalışacaksanız buradaki ölçüyü daha kısa tutabilirsiniz veya ölçüyü istediğiniz gibi kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu şekilde ördükten sonra kalan kısımlarını bağcık olarak tamamlayacağım. Hemen devam ediyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Bir sonraki sık iğne tepesine batıp arkadan ilmeğimi alıp tığımdaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Bir sonraki sık iğne tepesine bir ilmek kaydırma daha. 2 devam ediyorum. 3 devam. 4 5 6 ve 7. Bakın 7 tane ilmek kaydırma yaptım. Şimdi burada zincir çekiyorum. Saç bandınızın bağcık kısmının ne kadar uzunlukta olmasını istiyorsanız o kadar sayıda zincir çekebilirsiniz. Ben 51 adet zincir çekeceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 51 adet zincirimi çektim. İlk zincirimi atlıyorum. İkinci zincirime batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bir sonraki zincirime bir sık iğne daha. Bu şekilde zincirimin sonuna kadar her bir ilmeğe birer tane sık iğne yaparak örmeye devam ediyoruz. Sık iğnelerimi yaparak sıra sonuna kadar geldim. Bakın son zincirime de son sık iğnemi yapıyorum. Toplamda 50 adet sık iğne yapmış oldum. Hemen bakın, bir sonraki gelen sık iğne tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi aldım. Tığımdaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla bağcımı buraya sabitledim. Burada bir ilmek alıp ipliğimi şöyle sıkılıyorum ve ipliğimi kesiyorum. Bu kalan ipliği saç bandımızın iç kısmından yürüterek gizliyoruz. Bir ucundaki bağcık kısmını tamamladım. Şimdi diğer kısımda da aynı şekilde bağcık kısmını yerleştireceğim. Hemen ipliğimi parmağıma sardım. Şöyle bir ilmek alıp kilit işlemi yapıp ilmeğimi sıkıladım. Burada sizler böyle göz ayarıyla olarak orta noktasını bulabilirsiniz veya şu kısımdan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şuraya batalım. Bakın 9. sık iğne tepesine battım. Arkadan ilmeğimi alıp tığımdaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla sabitledim. Şimdi yine zincir çekiyorum. Bir diğer bağcık kısmında kaç adet zincir çektiysek aynı sayıda zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Ben burada 51 adet zincir çekiyorum. 51 adet zincirimi çektikten sonra ilk zincirimi atlayıp ikinci zincirime batıyorum ve başlıyorum sık iğnelerimi örmeye. Her bir zincire birer tane sık iğne yaparak zincirimin sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Zincirimin sonuna kadar geldim. Son sık iğnemi de yaptım. Ve şimdi bakın, hemen dibindeki sık iğne tepesine batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp tığımdaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırmayla bu bağcımı da buraya sabitliyorum. Bir ilmek alıp şöyle ipliğimi sıkılıyorum ve burada ipliğimi kesiyorum. Ve böylece bakın bu bağcık kısmını da buraya tamamlamış olduk. Burada kalan ipliklerime şöyle bir düğüm atacağım. Ve yine bu ipliklerimi saç bandımın arka kısmından yürüterek geziyorum. Evet, hafif bir buhar vererek de ütü yaptıktan sonra saç bandımızı tamamıyla bitirmiş olduk.
Umarım sizler de keyif alarak örmüşsünüzdür. Bu tarz tarif videolarını kaçırmamak için hala daha kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Bu videoya beğeni ve yorum yaparsanız da çok sevinirim. Bir başka projede görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.